Değerli hocalarım, hoş geldiniz. Bu dönemki webinar sezonumuzun ikinci webinarıyla karşınızdayız. Aslında Kaan hocamızı bekliyorduk. Şu an Ankara Diş Hekimleri Odası'nın düzenlediği bir bilimsel etkinlikteydi yüz yüze kendileri. Yetişmek üzeredir Kaan hocamız da. Ben Hakan hocamızı kısaca takdim edip açılışımızı yapalım. Daha sonra Kaan hocamız da katılacaktır. Hoş geldiniz Hakan hocam. Hakan hocamı tanımayanlar için kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ege Üniversitesi lisans mezunu Hakan hocamız Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde uzmanlığını bitirmiştir. 2020 yılından beri de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yapay zeka, makine öğrenimi, klinik karar destek sistemleri gibi konularda çalışmaları olan Hakan Amasya hocamızın yine 3D printerlar, eklemeli imalat, medikal tasarım ve biyojazıcı gibi konularda da araştırmaları olduğunu bilmekteyiz. Hocam buyurun siz sunumunuza başlayın. Merhabalar Sevdi Hocam. Ekranımı paylaşayım isterseniz. Tabii buyurun hocam. Her şey yolunda mı? Evet hocam gayet iyi. Tamamdır. Sayın Oturum Başkanım, sayın hocalarım, değerli konuklar. Bugün sizlerle cerrahi rehber planlamada dental radyolojinin yeri hakkında bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Sunumumuzda öncelikle cerrahi rehber nedir? Cerrahi rehber konsepti hakkında bilgiler vermek isterim. Ardından dijital iş akışıyla cerrahi rehber üretimi hakkında konuşmak isterim. Sonra bu sistemlerin avantaj ve limitasyonlarından bahsettikten sonra hep birlikte cerrahi rehber tasarlamada dental radyolojinin yeri hakkında tartışmak isterim. Öncelikle cerrahi rehber nedir diyecek olursanız, bir hastaya uygulanacak işlemlerin hastanın ağız kayıtları üzerinde önceden planlanarak klinikte tekrar üretilmesine ve uygulanmasına yarayan rehberlerdir. Tabii çoğumuzun aklına ilk başta implant yapmakta kullanılan bu tarz rehberler gelse de aslında konu bundan çok daha fazlasıdır. Örneğin birkaç çalışma örneğiyle başlamak isterim. Bu çalışmada vertikal konumda gömülü bir mezodens için anterior nazal spineri de içeren bir kaçış kapısı planlanarak cerrahi bir rehber oluşturulmuş. Yani burada gömülü olan dişi çıkarmak için bukkaldeki kemiği adeta bir pencere gibi, bir kapı gibi olduğu yerden alıp, içinden dişi alıp tekrar aynı kemiği yerine koymaktan bahsediyorum. Çalışmada toplam 8 hasta var ve bunların 4'ü rehberli, 4'ü de serbest el tekniğiyle yapılan operasyonları içermektedir. Çalışmada CBCT ve CT ile yapılan görüntülemelerle anatomik yapılar değerlendirilirken ağız içi tarama ile rehberin oturacağı diş yüzeylerinin ölçüsü belirlenmiştir. Yani gördüyseniz bakın bu rehber dişlerden destek almakta ve kesi hattı için e, operasyonu yapan kişiye kılavuz görevi görmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre toplam sürede istatistiksel olarak anlamlı farklar oldu. Yani neredeyse 1/3 kadar, 2'ye 3 gibi bir oranda süreden bir kazanç var. Ancak istatistiksel olarak anlamsız farklara bakacak olursak anterior nazal spinanın konumu ve nazolabial açı rehber kullanımı veya serbest el tekniğinde farksız olarak bulunmuş. Ototransplantasyon dişlerin, yani bir hastanın kendi dişinin tekrar kendisine transplante edilmesiyle ilgili başka bir çalışma örneğine bakacak olursak, bu çalışmadaki konsept soketin ototransplante edilecek dişe preparasyonu ile ilgili bir araştırma var burada. Ve bu araştırma toplam 3 basamakta gerçekleştirilmiş. İlk 2 aşamada geliştirilen sistemin kesinliği, yani accuracy kanıtlanırken ardından bu sistemin cerrahi uygulanabilirliği gösterilmiştir. Ve ilk aşamada kuru bir mandibulada CBCT görüntülemeyle premolar bir diş segmente edildikten sonra bu diş replika olarak, yani 3 boyutlu üretim teknolojisiyle üretilmiştir. Ardından bu dişin orijinal, yani çekilen diş ve segmentasyon olan diş arasındaki benzerlikler ve üretilen diş ve segmentasyon olan, yani dijitale aktarılan diş arasındaki benzerlikler kıyaslanmıştır birinci basamakta ve genelde 0,25 milimetreden az farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu da dişin, yani orijinal veya iki diş arasında bir maddenin eksik ya da fazla olması olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu farklar çoğunlukla 0,25'ten az da olsa
bazı yerlerde 2,5 milimetreye varan farklar olduğu görülmüş. İkinci aşamada bir operasyon, yani gömülü bir diş cerrahi işlem ile bir bütün olarak çıkarıldıktan sonra bu hastanın CBCT hacminden, yani arşivdeki CBCT hacminden yine bir replika diş üretilmiş ve bu gerçek diş ve segmentasyon ve gerçek diş ve replika diş arasındaki benzerliklere bakıldığı zaman %70, neredeyse %80 gibi bir oranda 0,25 milimetreden az bir hata, yani bir yerdeki dişin eksik ya da fazla olması söz konusuyken %3 olarak 0,25'ten fazla bir madde olarak diş üretilmiş ve %18 olarak da eksik olarak üretilmiş. Yani bir dişin %18'lik kısmı daha az olarak üretilmiş. Ve son aşamada bu yine kuru mandibulada yapılan bir kısmı. Komşu dişlerden destekli 2 farklı rehber hazırlanmış. Yani bu dişlerden, komşu dişlerden destek alan bir rehber tasarlanıyor. Ve ilk rehber soketin preparasyonu için kullanılırken ikinci rehberde tekrar transplante, yani ototransplante edilecek dişin buradaki boşluğa yerleştirilerek o dişin hazırlanan sokete konumlandırılması istenmiş ve çalışmanın sonuçlarına göre bu sistem yeterli olarak bildirilmiş. Bir başka çalışmaya bakacak olursak, burada da tam dijital iş akışında kron yükseltme işlemini tek bir cerrahi rehberle yapmak istemişler. Bu toplam 8 basamaktan oluşan bir çalışma. Ve birinci basamakta hastanın ağız içinin yüzey ölçüsü ağız içi tarayıcı ile kaydedilmiş. Ardından istenilen estetik restorasyon ve yeni diş eti konturları dijital olarak tasarlanmış. Tabii buna alternatif olarak hastadan alçıyla alınan ölçünün üzerine mum ekleme ve mum kazıma yoluyla da bu restorasyon tasarlanıp ardından dijital aktarılarak istenilen estetik restorasyona ulaşılabilirdi. Ancak burada tam dijital iş akışı denildiği için tasarımların hepsinin dijital ortamda yapılması planlanmış ve elde edilen nihai estetik tasarım STL formatında kaydedilmiş. Bu çalışma tabii daha çok bir rehber olarak olduğu için kaydedilir. Yani bunu böyle yapın, bunu böyle yapın şeklinde basamaklar anlatılmış. Dijital estetik tasarım, STL formatında olan bu tasarım, dental model üretimine uygun akrilik rezinle üretilmiş. Bu model klinikte estetik deneme için silikon kalıbının üretiminde kullanılmış. Böylece hastanın ağzında diğer herhangi bir preparasyona başlamadan önce bir mock-up model bir üretim yapılmış. Ve hastanın estetik olarak onay alındıktan sonra CBCT görüntülemesi yapılmış. Böylece optik tarayıcı sadece yüzeyi görürken kemikle ilgili herhangi bir veri içermemektedir. Ancak CBCT görüntüleme ile alveolar kemik sınırı ve minesement sınırı görünür hale gelmiş. Ardından bu DICOM dosyası STL formatına dönüştürülmüş. Beşinci adımda ise 3 farklı STL verisi uygun bir yazılımda üst üste çakıştırılmış. Yani hangi STL verileri? 1. Ağız içi taraması. 2. Estetik tasarım. Ve 3. CBCT'den üretilen yüzey görüntüsü. Yani alveolar kemik sınırları ve minesement sınırı olarak düşünebiliriz. 6. adımda ise yumuşak ve sert doku sınırları. Yani yumuşak dokular optik tarama, ağız içi taramadan alınırken sert dokular radyografik olarak elde edilmiş ve alveoplasti gereken bölgeler belirlenmiş. Kemik düzenlemesi yapılacak yerler sadece ana insizyon ve alveolar klet arası mesafenin ince gingival biyotipte 3 mm'den, kalın gingival biyotipte ise 4 mm'den az olması durumunda yapılmış. Ve rehber bandı ortalama 3 mm kalınlıkla üretilmiş. Yani biyolojik aralıklar. Ve rehber bandın alt kenarı ana marjinal insizyon yerini gösterirken üst kenarı kron yükseltme operasyonu sonrası alveolar kemiğin istenilen konumunu göstermektedir. Ve bu tasarım Autodesk Mesh Mixer 3.5 yazılımında Brush Selection Tool aracılığıyla tasarlanmış. 7. adımda ise dijital olarak tasarlanan cerrahi rehber baskı öncesi bir dizi işlemden geçirilmiş. Örneğin kenarlarının yuvarlatılması gibi. Tasarımın STL dosyası export edilmiş ve flapsiz cerrahi operasyonunda kullanılmak üzere 3D yazıcıda ve rehber üretimine uygun resin malzeme kullanılarak üretilmiş. 8. adımda ise bu rehber klinikte uygulanır ve ardından yaklaşık 90 günde periodontal dokuların tamamen iyileşmesi beklenir olarak araştırmacılar tarafından bildirilmiş.
Cerrahi rehberleri sınıflandıracak olursak bu konuda farklı sınıflandırmalar olsa da bir yerden başlamak lazım ve sanırım en kaba olarak başlayacak olursak dinamik ve statik sistemler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Dinamik sistemlerde herhangi bir üretim yani herhangi bir baskı alınmadan sadece hastanın kayıtları üzerinden yapılan tasarımlar, yapılan dizayn anlık olarak kullanıcıya bir ekran veya bir monitör veya bir gözlük aracılığıyla gösterilirken statik sistemlerde önceden tasarlanan bir protez gibi yani bir protezimsi bir rehber üretilerek klinikte cerrahi işlemin hatasız bir şekilde yapılması amaçlanır. Bu dinamik sistemlerde tabii olay kemiğin ve eldeki aletin uzaysal konumlarının birbirine göre hesaplanmasıdır. Bunun için de bazı locator dediğimiz konum gösterici parçalar sayesinde bu iki parçanın birbirine olan mesafesi, konumu ve açısı hesaplanarak dijital ortamda hem implantın veya frezin ve hastanın çenesinin nerede olduğunu bilinmesi esastır. Hasta ve cerrahi ekipmanın konumları kurulu düzenekle takip edilerek implant ve kemiğin birbirine göre uzaysal konumu anlık olarak hesaplanır. Ve bir navigasyon sisteminin geliştirilmesi için uygun cerrahi ekipman, uygun medikal görüntüleme cihazları, optik konumlama cihazları, implant planlama programları gerekir ve bu sistemlerin başarısı klinik olarak kabul edilebilir bir arayüz ve optik konumlama cihazlarına bağlı. Dinamik sistemlerin avantajlarına gelecek olursak, sadece tarama, dizayn ve operasyon öncesi planlama gerektiği için toplam cerrahi işlemin süresi kısalır. Yani 3 boyutlu baskının süresini beklemeden direkt yaptığınız tasarımı anlık olarak kliniğe aktarabiliyorsunuz. Tabii cerrahi aşamada cerrahi plan ve implant boyutlarında bazı değişiklik kararları gerekebilir. Çünkü her şey bazen önceden planlandığı gibi gitmeyebilir. İşte bu durumlarda bu dinamik sistemlerde çok basit ayarlamalarla daha farklı implant çapları veya daha farklı konfigürasyonlar anında sisteme adapte edilebiliyor. Üçüncü olarak ki bu en önemlisi cerrahların isabetini arttırırken hızlı tepki verilmesi gereken bir durum geliştiğinde hareketi kısıtlamayarak olası hasarı azaltıyor. Tabii bu sistemlerin dezavantajları da var. Bunlar nedir diyecek olursak, öncelikle pahalı ekipmanlar gerektirmesi ve klinikte geniş yer kaplamaları. Ve en önemlisi belki de takip düzeni, cerrahın görüş alanını ve elindeki operasyonel hissiyatı kısıtlar. Yani çünkü aletin üzerinde bir ağırlık olduğu için sizin elinizin tepkisini veya bir kemikten aldığınız bir feedback elinize gelen tepki kısıtlayacaktır, değiştirecektir. Bu da el hassasiyetinin düşmesine yol açabiliyor. Gelecek perspektifinde ilgi çekici olan bu sistemlerin günümüzde geniş kullanım alanı bulunmamaktadır. Burada iki farklı enteresan çalışma paylaşmak isterim. Bir tanesi yine CBCT ile yapılan kayıt prosedürü sonrası bir arttırılmış gerçeklik üzerine bir sistem. Tabii az öncekine göre baktığımızda bu gerçekten klinikte daha fazla yer kaplayan bir sistem. Büyük bir ekranı var, kamerası var ve kullanıcı evet aslında kameradan anlık olarak görüyor. Ancak buradaki görüntünün üzerindeki locator'lar sayesinde hastanın kemik verilerinde buradan ekstra görüntüye ekleyebiliyor. Tabii bunları böyle görmesi güzel ama bu kayıtların üzerinde örneğin bir çene kırığı gibi bir durum olduğu zaman bu kayıtların hiçbir anlamı kalmayacaktır. İkinci tuhaf çalışmada ise bir robotik implant yapma konusu üzerinden. Çünkü bütün her şey yani bütün operasyon dijitalde önceden tasarlanmışsa o zaman bunu bir robotik kola yaptırabilir miyiz? Şeklinde bir çalışma yapılmış. Tabii bu fantom çenelerde evet güzel olsa da bir böyle bir sistemin bir hastanın kabul etmesi için daha çok yıllar geçmesi lazım. İki, bu robotik kolun bir komplikasyonu düzeltmesi için çok zaman geçmesi lazım. Ama tabii bu tarz çalışmalar gelecekte olacak gelişmelerin habercisidir diyebiliriz. Statik sistemlere gelecek olursak, hastanın hacimsel verisi üzerinde planlanan sanal implant konumu statik bir cerrahi rehber şablonu aracılığıyla klinikte tekrar üretilir. Ve bu rehberler konvansiyonel laboratuvar teknikleriyle, radyopak protezin modifikasyonuyla, yani bu görüntülemede kullanılan protezin bir modifikasyonuyla veya CAD/CAM sistemleriyle üretilebilir. Burada da milleme ve eklemeli imalat yani SLA tipi üretim yapılabilir. Bu rehberler üretildikten sonra tasarlanan implant konumları operasyon esnasında maalesef değiştirilemiyor. Çünkü bunlar üretildikten sonra bir daha kalıyor.
Burada gördüğünüz gibi bir çalışmada yapılmış ve diş destekli bir protez söz konusu. Ve buradaki deliklerin içerisinden önce pilot frezler, sonra diğer frezler ve en son implant yerleştiriliyor. Statik ve cerrahi rehberler farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Örneğin diş destekli olabilir, kemik destekli olabilir, mukoza destekli olabilir veya pin, mini vida veya vida destekli olabilir. Bazı rehber sistemlerinde farklı şablonlar ve yüzük boyları olurken bazıları tek bir şablon kullanılır. Örneğin frezleme sırasında pilot frez için farklı bir şablon, ardından diğer frezler için farklı bir şablon ve implant yerleştirmek için üçüncü bir şablon gereken sistemler bulunabilir. Statik cerrahi rehberlerin dizayn konseptleri ayrıca kısıtsız, yani uygulayıcıyı tamamen serbest, uygun konum için 3'e ayrılır ve kısıtsız olanlarda bir indikatör bulunur. Bu indikatör kullanıcıyı yönlendirir ancak kısıtlamaz. Yani kullanıcı sadece o indikatöre göre yerleşim yapar. Kısmen kısıtlılarda ise osteotomi sürecine rehberlik eden bir rehber vardır. Ancak geri kalan işlemler, yani implantın yerleştirilmesi gibi prosedürün geri kalanı serbest el tekniğiyle yapılır. Tam kısıtlı rehberlerde ise implant konumunu her 3 eksende, yani X, Y ve Z eksenlerinde sınırlandırıp serbest el kullanımına izin vermez. Tasarlanan cerrahi rehberlik kısıtlılığı arttıkça operasyon anında karar alma gereksinimi veya özgürlüğü azalır. Şimdi olayı tamamen dijitale geçmeden önce acaba daha eskiden bu tarz rehberler yapılabilir miydi diye düşünecek olursak, evet, bunlar alçı model ile de üretilebilen rehberler bulunur. Örneğin bu çalışmada ameliyat yükleme protokolü için alçı model üzerinde bir implant kurulu planlama konsepti üzerinde bir çalışmadır. Bu çalışmada önce alçı ölçünün pin güdüksüz hazırlanması ve ilgili bölgedeki diş eti kalınlıklarının kaydı burada gördüğünüz gibi sonotlama yöntemiyle kaydediliyor. Ardından periapikal radyografların gerçek boyutta baskılarıyla komşu diş köklerinin sınırları çiziliyor. Yani buraya periapikalin gördüğünüz gibi keserek yapıştırmışlar. İmplant konumunun belirlenmesi ve implantın yerin hazırlığı için alçı modelin separasyonu gerekir. Separe edilen alçı model üzerinde implant konumunun hazırlanması ve derinlik kontrolü yapılır. Yani burada bir güdük çıkarma işlemi gibi bir şey var ve implantın ne kadar derine gittiğini buradan görebiliyoruz. İmplantın planlanan konuma yerleştirilmesi için tel ve sert ölçü maddesi kullanılarak cerrahi rehber üretimi gerçekleştirilir. Yani burada telleri gördüğünüz gibi kıvırarak üstüne de polivinil sinoktan bir ölçü maddesiyle sert bir rehber hazırlanabilmiş. Oluşturulan rehberin ağızda provası yapılır ve mezyodistal konumunun periapikal radyografi ile onaylanması sağlanır. Operasyon öncesi planlanan implant konumuna uygun geçici restorasyonun komşu dişlerle adaptasyonunun da kontrol edilmesi gerekir. Röntgenleri yeri kontrol edilmiş. Ve planlanan cerrahi işlem üretilen rehber aracılığıyla klinikte uygulanmış. Ve operasyon sonrası implant konumunun periapikal radyografi ile kontrolü ve simentasyon sonrası geçici restorasyonun ağız içi görüntüsüne ise burada ulaşabilirsiniz. Fena da olmamış. Dijital iş akışıyla cerrahi rehber üretimine bakacak olursak bu 4 basamakta anlatılabilecek bir konudur. Verilerin kazanımı aşamasında amaç sanal hastanın oluşturulmasıdır. Yani farklı görüntü tiplemeleriyle kemik, yumuşak doku veya eklem hareketi gibi hastaya dair verilerin hepsi dijitale aktarılarak gerçek hayatta bulunan bir hastanın sanal versiyonu oluşturulur ve bu hasta üzerinde bu operasyonlar planlanabilir. Tabii bu veriler farklı cihazlarla üretilebiliyor, farklı formatlarda oluyor. Bunlar nedir, niçin toplanır diye bakacak olursak, genelde diş hekimliğinde toplam 4 farklı cihazdan üretilen veriler kullanılabilir. Hatta 5 diyebiliriz. Bu konik ışınlı veya normal bilgisayar tomografi, ağız içi tarayıcı, ağız dışı tarayıcı ve biraz tartışmalı olsa da MR görüntüleme olabilir. Formatlara bakacak olursak DICOM, SDI, PLA, OBJ ve AMF şeklinde bazı formatlar bulunuyor. Tabii burada hangi veriyi önce ne amaçla kullanacağımıza bir karar vermemiz lazım. Toplam 4 farklı amaca yönelik veriler toplansa da genelde sadece bu ilk 2 veri bizim için genelde yeterlidir. Ancak tabii 3. ve 4. veriler daha kaliteli ve daha estetik ve daha fonksiyonel bir tedavi planı oluşturmada bize yardımcı olmaktadır.
Kemik verisiyle implant konumunun planlanmasında kemik içi anatomik yapıların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere toplanır. Ağız içi yüzey görüntüsü, rehber plağı ağızda sabitleneceği yüzeyi kesin bir şekilde belirlemek için ayrıca prototip restorasyonun tasarımı için de kullanılmaktadır. Yüz tarama verisi, restorasyonun yüz estetiği ile uyumlu olarak tasarlanması için kullanılırken, eklem hareketleri verisi, hastanın çiğneme ve çene hareketlerinin simülasyonunda kullanılmaktadır. Tabii kemik verisi genelde bilgisayar tomografi ve kronik ışınlı bilgisayar tomografi gibi iyonizan radyasyon içeren yöntemlerle elde edilir. MR'la evet, bir kemiğin dış sınırları ve önemli anatomik yapılar, yani mandibulada inferior alveolar sinir veya maxillada maksiller sinüsün tabanı gibi yapıları görmek mümkün olsa da MR'ın bazı kısıtlılıkları olduğu için kullanımı ile ilgili bazı tartışmalar var. Kullanılabilir mi? Evet, ama uygun sekansta görüntülerin üretilmesi lazım. Ama ilk ikisi diş hekimliğinde daha rutinde kullanılan cihaz tipleridir. Ve kemik verisiyle ilgili veriler, yani kemik anatomik yapısıyla ilgili veriler bize DICOM formatında ulaşmaktadır. Ağız içi yüzey görüntüsünde ise adı üstünde ağzın içerisinin gözümüzle gördüğümüz yüzeyinin topografik özelliğidir. Yani girinti ve çıkıntılarıdır. Bunun için farklı cihazlar kullanılabilir. Örneğin bir alçı model, kronik ışınlı bilgisayar tomografide taranabilir. Aynı zamanda bir DICOM görüntüsünden belki bir yüzey görüntüsü elde edilebilir. Ancak bunun genelde rehber üretimi için, yani bir DICOM'dan dönüştürülen görüntülerin, yüzey görüntülerinin rehber oluşumu için genelde yetersiz kaldığı ile ilgili çalışmalarda not edilmiş. Ağız tarayıcı bu iş için tabii ki de ideal olandır. Direkt ağzın içinin görüntüsünü alır. Bununla beraber bir alçı modeli alıp laboratuvardaki optik tarayıcıyla taramak da mümkündür. Ve yine total hissiz hastalarda manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir mi? Bunu bize zaman gösterecek. Ve burada iki farklı format söz konusu. STL ve PLY olarak iki farklı formatta görüntü sadece gözümüzün gördüğü yüzey bilgisini içermektedir. Ancak bu iki formattaki bilgiler yüzeyin altı, yani kemikle ilgili veya yumuşak dokularla ilgili, ama yüzey değil de aşağıdaki yumuşak dokularla ilgili herhangi bir bilgi içermemektedir. Yüz tarama verisine gelecek olursak, burada iki farklı yöntem genelde kullanılmaktadır. Bunlardan birisi kronik ışınlı bilgisayar tomografiye entegre sistemlerle zaten başınız etrafında dönen bir sistem varken, buna entegre bir kamerayla hastanın yüzü kaydedilebilirken ağız dışı özel tarayıcılarla da yine hastanın yüzünü ve profilini kaydetmek mümkündür. Ve bu görüntüler .org olarak bir format var ve bu formatta bize ulaşmaktadır. Eklem hareketleri verilerinde tabii bazı hastalarımızın eklem hareketleri önemli oluyor, daha önemli oluyor veya daha farklı olduğu için üzerine daha çok hassas bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Örneğin bu çalışmada hastanın alnından, çenesinden ve gözünün altından yapılan bazı sabitlemelerle eklem hareketlerinin sanal artikülitlere aktarılması planlanmış. Yine benzer bir çalışmada eklemin kondili hareketleri kafaya göre göreceli olarak uzaysal konumlara kaydedilmeye çalışılmış. Tabii bir sürü veri formatı var. Biraz daha bildiğimiz veri formatlarından bahsetmek istiyorum. Örneğin bir JPEG, yani bir görüntü olarak baktığımız zaman JPEG genelde bizim için yeterli bir kaliteyi sunan, sıkıştırılmış ve bu sebeple az yer kaplayan, ancak kalite olarak hiçbirimizi üzmeyen bir veri formatıdır. GIF formatında ise hareketli görüntülerin elde edilmesi mümkündür. Tabii dosya boyutu olarak kaç tane görüntü olduğuna bağlı olarak bu tek bir dosyanın boyutu artmaktadır. PNG formatında ise arka planı yok etmek gibi biraz daha artistik hareketler yapılabiliyor. Burada hangi veri formatının en doğru olduğu sizin amacınıza ve o veri tipiyle neler yapabileceğinize bağlıdır. 3 boyutlu hacimsel veri formatlarına bakacak olursak, çoğumuzun aşina olduğu bir DICOM formatı var. Burada yalnız DICOM formatı ile 2 boyutlu görüntüler de olabilir. Benim bahsettiğim 3 boyutlu hacimsel veri formatları. Burada her bir vokselin bulunduğu koordinat için sistemin dinamik aralığına göre belirlenen bir grid olur. Örneğin 8 bitlik bir sistemde şu karenin değeri 2 üzeri 8 kadar farklı bir değer alabilir. Ve bu DICOM ile objenin özellikle içine dair ve biraz da yüzeyine dair bilgiler kaydedilebilir.
STL formatında ise bu stereolitografinin kısaltmasıdır. Bununla ilgili standart tessellation language veya standart triangle language diyenler de vardır. Bu veri formatı 1987 yılında ilk ticari 3 boyutlu yazıcı ile birlikte geliştirildi. Yani bu yazıcıyı üretiyorlar, tamam, ama bu yazıcıyla ne basacağız? Hangi formatı? Örneğin bir JPEG formatını nasıl basacağız? Onun için yeni bir veri formatı oluşturalım diyorlar. Ve 3 boyutlu ticari olarak üretilen 3 boyutlu yazıcılarla birlikte çıktığı için bu format günümüzde 3 boyutlu üretim için endüstri standardı haline gelmişti. Tabii bunda farklı detaylar var. Yani çok daha fazla ince detay da alınabilir ya da kaba detaylar da alınabilir. Bu detayları arttırdıkça iyi bir denge kurmak lazım. Yani eğer çok az üçgen kullanırsanız çok köşeli bir ve yetersiz bir görüntü elde ederken çok fazla üçgen kullanırsanız bunu yazıcıya aktarırken yazıcının kafası karışabilir ve yine istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. STL formatında objenin yüzeyi üçgen örtüleriyle örtülür. Yani örneğin şurayı kaydederken ilk üçgeni oluşturur, o üçgenin yanında diğer üçgenler oluşturur, ona bağlı diğer üçgenler oluşturur ve böylece girinti çıkıntıları kaydetmek mümkün olur. Ve her üçgen için 3 farklı kenar, yani 3 farklı nokta kaydedilir ve her bir nokta için ayrıca x, y, z koordinatları bulunur. Yani x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 sadece bir adet üçgeni tanımlar. Diğer üçgenlerin de bunlara bitişik olması lazım. Ve eğer arada bir kopukluk varsa çeşitli yazılımlar aracılığıyla bu kopukluklar tamamlanmaktadır. Tabii bu STL formatında sadece yüzey geometrisi kaydedilebiliyor. Yani renk ve dokuya dair herhangi bir kayıt bulunmuyor. Renk ve doku kaydetmek için PRY ve OBJ formatları kullanılabilir. Burada farklı bir format daha var. Bu Microsoft tarafından geliştirilmiş. Bu biraz STL'e de benziyor ancak üçgen kenarlarında kıvrımlar bulunuyor. Bunda renk, doku ve metadata bulunuyor. Ancak çok fazla yaygınlaşmadığı için çoğu yazıcı henüz bunları desteklemiyor. Bunun farkı nedir diyecek olursanız, bu standart bir STL üçgeni. Ama bazen düz kıvrımlı giden yüzeyleri tek tek böyle minik minik üçgenlerle kaydetmek yerine şu iki nokta arasındaki uzun bir mesafenin kıvrımını kaydederek kaydedilen üçgen sayısını çok daha minimum tutabiliyoruz. Ancak dediğim gibi bunlar yaygın olmadığı için daha verimli olsa da yazıcılar desteklemedikten sonra çok da bir anlamı olmuyor. Üç boyut bu verileri bir toparlayacak olursak, eğer amacımız kemik anatomisini görmekse bizim işimize yarayan format Dicom'dur ve kemik bilgisi görülebilir. Yüzey geometrisi bir noktaya kadar sentezlenebilir ancak renk bilgisi yoktur ve element geometrisi küp olarak bulunur. Ağız yüzeyinin topografisi kaydedilecekse elimizde STL ve PDE olarak iki farklı formatımız var. Bunların ikisi de gözün gördüğünden ötesine geçemez. Yani kemik bilgisi yoktur. Ancak yüzey geometrisi çok güzel sentezlenir. Renk bilgisi birincisinde yoktur. Ancak ikincisinde vardır. Ve element geometrisi üçgen olarak bulunur. Yüz fenotipini kaydetmekte kullanılan OBJ formatı PLY ile çok benzer. Yani bütün özellikleri benziyor. Ancak aralarındaki fark nedir diyecek olursanız PLY formatını 3 boyutlu baskıda kullanabilirsiniz. Ancak OBJ formatı sadece kayıt almakta ve verileri görselleştirmekte kullanılır. Ancak bu formatı yazıcıya veremiyoruz. Yani olay sanal hastayı oluşturmak. Elimizde farklı veri formatlarını bir araya getirerek bir sanal hastayı oluşturmaktır. Burada da kemik için Dicom, yüzey için STL veya PLY ve yüz için OBJ formatı kullanılabilir. Rehber tasarımına geçecek olursak, sanal hasta üzerinde protez güdümlü cerrahi rehber planlama esastır. Yani önce prototip restorasyonu tasarımı, ardından bu prototip restorasyonun tabii oklüzel ilişkilere bağlı olarak bir konumlandırılması ve şeklinin belirlenmesi lazım. Ardından bunu doğru fizik kurallarıyla destekleyecek bir implant konumunun anatomiyi incitmeden belirlenmesi ve o implantın doğru yere gitmesi için uygun bir rehberin tasarlanması gerekmektedir. Burada yine bir sürü seçenek var. Bu her birisi sizin yapacağınız, tasarlayacağınız rehberin tasarımını etkileyen faktörlerdir. Örneğin flap kararı olarak flapli mi olacak, flapsiz mi? Bu rehberiniz desteğini nereden alacak? Diş destekli mi olacak, kemik destekli mi, mukoza destekli mi ya da pin, mini implant destekleri olacak mı? Kısıtlama kararı olarak
tamamen kısıtsız yani bir indikatör mü olacak? Yoksa kısmen kısıtlı olup sadece pilot frez mi? Yoksa tüm frezleri mi destekleyecek? Ya da kullanıcısını tamamen kısıtlayacak mı? Ve estetik ve anatomik olarak bakacak olursak bir saniye. İmplant sayısı, oklüzyon ve implant konumu ile ilgili de faktörler bizim rehberimizin tasarımını etkileyecektir. Tabii bu tasarım programlarına bakacak olursak, yani aslında bu yazıcılar, bu teknolojiler sadece dental sektörü için üretilmiyor. Hatta dental sektör sadece bunun bir kullanıcısı. Üç boyutlu tasarım programlarından en sık kullanılanlar AutoCAD, Autodesk, Meshmixer veya hepimizin ücretsiz olarak ödeyebileceği SketchUp adlı online bir tasarım programı var. Bunlar ham maddeleri alarak istediğiniz şekilde işlemenize yarayan yazılımlardır. Ve bu tasarımlar yapılırken e, bu orijinal yani büyük yazılımlarda, ana yazılımlarda her şeyi tasarlayabilirsiniz. Yani kendinize bir takı da yapabilirsiniz, bir kolye veya mesela bir yedek parça yapabilirsiniz. Arabanıza bir aksesuar yapabilirsiniz. Her şeyi yapmak mümkündür. Ancak konu dental sektöre geldiği zaman genelde yapılan şeyler hep birbirine benzer. Yani bir protez üretimi, bir rehber üretimi olduğu için bunlar için üretilen hazır paket programları yani dental yazılımları kullanmak size hem zamanlar kazandıracaktır hem de yaptığınız işin kalitesini arttırarak klinikte daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Örneğin burada bizim geçen sene Kıbrıs'ta yaptığımız sempozyumumuzun sponsoru olan Aktivum'un yazılımının arayüzünü görmekteyiz. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Ve rehber tasarımı 3 boyutlu üretim tamamlandıktan sonra 3 boyutlu üretim cihazına aktarılmadan önce bazı işlemlerden geçirilerek baskıya ve üretime hazırlanır. Ve son dosya STL formatında export edilerek bir sanırım yanlış olmasın G-kod oluşturularak cihaza aktarılıyor ve 3 boyutlu baskısı alınıyor. Tabii burada hangi makineler ve hangi üretim teknolojileri kullanılacak? Yani rehberin üretimi de ayrı bir derya deniz diyelim. 3 boyutlu üretim teknolojilerinde temelde iki fark var. Birisi kazıma, birisi de eklemeli imalat yöntemi. Ve eklemeli imalatta en çok kullanılan filament yazıcılar, reçine yazıcılar ve metal yazıcılar bulunmaktadır. Kazımada bir blok olarak e, sıkıştırılmış bir malzemenin veya sıkıştırılmış olması şart değil ama bir blok olarak verilen malzemenin içerisinden istenilen parça kazınarak fazla materyaller çıkarılır. Örneğin şu cep telefonunun çalışmayan ama bir sadece görsel olarak kopyasını üretmek istersen bunun boyutlarının tamamını kapsayan bir e, blok üzerinden fazlalıkları kazıyarak bu telefonun görüntüsünün de bir kopyasını üretebilirim. Tabii içeriğini üretmek çok başka bir konu. Bu kazıma yönteminin bazı dezavantajları var. Nedir? Her seferinde fazladan malzemeyle aldığınız şeyi kazıyarak çöpe atıyorsunuz. Bu maliyeti arttırıyor. Ayrıca çevreye kirletiyor. Yani bugün evet çok fazla kullanılmıyor bu sistemler ama her üretim bu şekilde yapılsaydı muhtemelen doğaya çok fazla atık çıkarıyor olacaktık. Yani eklemeli imalatta ise elinizdeki ham maddeyi sadece üretmek istediğiniz yere bırakarak bir tasarım, bir ürün çıkarıyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili ilk başta çıkan teknoloji ve bugün çoğu evde de kullanılan yani en artık erişimi kolay olan üretim tipi olarak filament tipi üretim cihazları var. Bunlar 3 boyutlu olarak hareket ettirebildiğiniz ya da 2 boyutlu hareket ettirip tezgahını hareket ettirebildiğiniz demek belki daha doğru olur. Bir silikon tabancası gibi düşünebilirsiniz. İçerisindeki plastik esaslı yani PLA gibi bir malzemeyi ısıtarak sizin koordinatlarınıza uygun şekilde ısıtarak eritip yapıştırıyor ve daha sonra orada soğuduğu zaman elinizde geriye ürün kalıyor. Tabii bu sistemler daha ucuz olsa da toksik etkileri ve yetersiz mekanik direnci gibi pek çok faktör sebebiyle daha çok prototiplemede yani bir hastaya uygulamaktan ziyade bir prototip üretmek veya bir hobi amaçlı bahsettiğim o kolye, ıvır zıvır bu tarz şeyler yapmakta kullanılabilir. Reçine yazıcılara bakacak olursak yine farklı teknolojiler var. SLA en eskisi gibi olmak üzere. Tabii DLP gibi farklı teknolojiler de var. LTS ise bu genelde Formlabs çok tercih ediliyor. Çünkü dental sektörde hem FDA tarafından onaylanmış
bazı şeyleri var, sarf malzemeleri var ve dental sektöre hitap eden bir yazıcı. Biraz Formlabs üzerinden gidecek olursak, bakın bu kendi sitesinde mesela model, işte basılabilir mi? Ya da ne bileyim kaybolabilir mi? Geçici krom materyali veya işte dijital tasarımlar. Yani bu tarz şeyler genel dental sektöre yönelik özelleşmiş bir yazıcı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu retina yazıcılarda aynı bizim kompozitler gibi bir ışınlama sonrası, lazer veya normal ışık sonrası bir polimerizasyon söz konusu. Ve hep anlattım ama artık polimerlere dikkat edin. Artık polimerler kalmasın konusu. Bunda da geçerlidir. Onun için baskı sonrası bir post processing işlem gerekmek önerilir. Bu da tabii hastanın ağzına taktığınız protezden salınacak sertleşmemiş monomerlerin çıkarılması için, elimine edilmesi için size yardımcı olacaktır. Örneğin burada etanol banyosu yaptırmak üzere bir fritöz benzeri bir parça bulunurken, bir yıkama parçası, bu yıkandıktan sonra hala kalan artık monomerleri sertleştirmek için burada mikrodalga fırını andıran bir UV ışık fırını bu yazıcıyla beraber takım olarak düşünülmelidir. Metal ürünlerin çıkarılmasında yine farklı teknolojiler var ama ben üçünden bahsetmek istiyorum. SLS, SLM ve EVM. Şimdi bunların ikisi ve şu arasındaki fark, burada sinterleme yapılıyor. Yani iki boncuk tamamen eritip de birbirinin içine geçirmek yerine o iki boncuk birbirine yapıştırılıyor. Ancak bu ikisinde metal tozlarının tamamen eriyerek birbiriyle bütünleşmesi, ardından soğuyarak normal metale dönüşmesi hedeflenir. Buradaki rollera oklava benzeri bir şey diyebiliriz açıkçası. Sanırım en iyi o tarifler. Gördüğünüz üzere burada iki tane piston var ve pistonların içerisinde metal tozları var. Buradaki üretim tekniğinde yukarıdan aşağı doğru veya işte aşağıdan yukarı doğru giderken bu üretim her seferinde buradan bir kat toz yukarı çıkarılırken burası bir kat aşağı iner ve oklavayla buraya ittirilen diyeyim toz yukarıdan gelen aktivatör sayesinde eritilerek veya sinterlenerek yapışmaktadır. Bu üç sistem arasında bakın ilk iki tanesinde lazer kullanılırken metal tozlarını ısıtmak için sonuncusunda elektron akımı kullanılmakta. Ve benim çok hoşuma giden başka bir farklılık buradaki tozlar oda sıcaklığında kullanılıp lazer tarafından erime sıcaklığına yakın bir dereceye getirilerek sinterlenmesi sağlanırken burada toz yatağı metalin erime sıcaklığına doğru yani yaklaşık %85 gibi bir oranda ısıtıldıktan sonra gönderilen lazerin o kadar güçlü veya elektron akımının o kadar güçlü olması gerekmez. Çünkü %85'e kadar ısındığı için bu zaten erimeye çok yakın bir metaldir. Ve bunun bir diğer avantajı da lazerle bu işlem, erime işlemi tamamlandıktan sonra bu metal tekrar birden çok soğuk bir dereceye değişmediği için boyutsal stabilite olarak ikisi de buna göre daha başarılıdır diyebilirim. Tabii bu SLM tekniğiyle yine rehber üretilebiliyor. Ve hatta rezin esaslı rehberlere göre büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii ağzın içine biraz şantiye kurmuşsunuz gibi bir görüntü olsa da bu rezinlere göre bakın görüş açısı çok daha iyi ve herhangi bir terslik durumunda ağızdan çıkarıp direkt elle müdahale etme imkanı çok daha rahat görünüyor. O yüzden yani bu rehberler ilerleyen zamanlarda bir rezin plak gibi olmak yerine sanki bu metallere doğru kayacakmış gibi bir hissiyatım var ama bunu zaman gösterecek. Tabii bu yani bu kadar üretim yapılıyor, hazırlık yapılıyor. Bunun bir de klinik uygulama aşaması var. En önemli aşamalardan birisi bu. Burada da şu an daha çok yeni bir konu olduğu için yasal düzenlemeler çok yok. Ancak bu konuyla ilgili bazı guideline'lar özellikle şunu vurguluyor. Rehberin ağızda doğru konumlandığından ve oynama rotasyon olmadığından emin olunmalı. Ve rehberin hasta ağzı ile uyumunun kontrolünün sorumluluğu klinikteki hekimdedir şeklinde öneriler var. Ve en iyi stabilitenin diş destekli rehberlerde olduğu söyleniyor. Mukoza destekli rehberler mukozada gömülebilir. Yani herhangi bir diş veya sert yapı desteği yoksa bu da gömülme neticesinde vertikal hatalara yol açabiliyor. Ve bunu önlemek için özellikle total dişsiz hastalarda pin, mini implant gibi desteklerin kullanımı önerilir. Avantaj ve dezavantajlara gelecek olursak ve limitasyonlara gelecek olursak burada derlemeleri paylaşmak isterim. Mevcut veriler ışığında statik bilgisayarlı implant cerrahisine isabet çoğu durum için klinik olarak kabul edilebilir aralıktadır.
Yine de ne olur ne olmaz güvenlik payı olarak 2 milimetre bırakılması önerilir. Bir başka derlemeye bakacak olursak, hastanın yaşının herhangi bir etkisi yok. Yani 3 yaşında bir çocuğa tabii ki de yapılmaz ama ister 3 ister 90 yaşında birisi olsun. Siz yapmak istedikten sonra herhangi bir fark olmayacaktır. Kullanılan radyolojik metodun etkisine bakacak olursak ki bu dental e, kapsamında söylüyorum. Sadece dental işlemler kapsamında bilgisayar tomografi ve konik ışınlı bilgisayar tomografi arasında isabet açısından anlamlı bir fark görülmemiş. Rehberin pozisyonu yani maksil adamın yoksa mandibul adamı olduğu konusunda 4 çalışma değerlendirildiğinde herhangi bir fark bulunmamış. Ancak 4 çalışmanın içerisinden birinde ortalama açısal deviyasyonda farklılıklar olduğu bildirilmiş. Rehber tipinin etkisine bakacak olursak, parsiyel kısıtlı olan ve tamamen kısıtlı rehberleri kıyaslayacak olursak birbirine göre açısal deviyasyon anlamında parsiyel kısıtlılarda açısal deviyasyon daha artmış görülürken giriş noktası ve apikal noktanın isabeti olarak baktığımızda ise tamamen kısıtlılarda daha artmış bir şey görülüyor. İsabet görülüyor. Flap yaklaşımının etkisine bakacak olursak, flapsiz cerrahi işlemlerde flaplere göre açısal deviyasyon ve koronal deviyasyon daha azdır. Ancak apikal deviyasyon her ikisinde aynı olarak bulunmuş. Bu da şuna yorulabilir. Flap kaldırıldığı zaman muhtemelen kemikten destek alırken çok hassas olunmadığı için bu deviyasyonlarda artış olması mümkün olabilir. Ve vida ile fiksasyonun etkisine bakıldığı zaman sadece açısal deviyasyonda bazı farklar görülürken koronal deviyasyon ve apikal deviyasyonda herhangi bir fark görülmemiş. Bir başka derlemeye bakacak olursak cerrahi rehberlerde 3 farklı destek türü incelenmiş ve diş, mukoza ve kemik olmak üzere seçilen destek tipinin cerrahi isabete etkisinin olduğu bildirilmiş. Yani desteğimizin hangisinden aldığımıza göre bizim isabetimiz değişebilir. Ve son literatür derlememize bakacak olursak, CAD/CAM üretimi cerrahi rehberlerin avantaj ve dezavantajları hakkında bir yorumda bulunmuşlar ve sonuçta ortalama 5 derece açısal ve 2,3 milimetre lineer deviyasyonlar olduğu bildirilmiş. Ayrıca tecrübesiz hekimlerin iyi bir eğitimle tekniğe alışmaları gerektiği yine rehberlerde bildirilmiş. Bu sunum bitmeden önce bu sunumu ben 6-10 Ekim 2021 tarihinde Kıbrıs'ta bizim derneğimizin Genç Orat Sempozyumunda sunmak üzere hazırlamıştım. Ve bu Kıbrıs'ta gerçekleşen sunumda hem güzel insanlarla tanıştık, güzel paylaşımlar oldu ve güzel bilgilendirici sunumları hem paylaşma hem dinleme imkanım oldu. Tabii o zamanlar bu konu benim için çok teorikti. Yani hiçbir 3 boyutlu üretim nedir, teknolojiler nedir? Bunları sadece literatür desteğiyle bir toparlayıp yapmıştım. Ancak merkezimizde, bizim üniversitemizde yeni bir merkez kuruluyor. Henüz lansmanı yapılmadığı için size Croxy üzerinden göstermek isterim. Burada 3 boyutlu yazıcılar ve dijitale aktarılmış sanal hasta üzerinden medikal tasarım, VR yazılımları ve biyoyazıcı gibi konseptler bulunmaktadır. Ve biyoyazıcı konsepti bir aksilik olmazsa 25-29 Nisan 2023 tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek olan 2. Uluslararası Genç Orat Sempozyumundaki bir başka konumuz olarak şimdiden duyurmak isterim. Ve tabii cerrahi rehber tasarlamada dental radyolojinin yeri nedir diye soracak olursanız açıkçası ben de bilmiyorum. Yani bunu bize zaman gösterecek. Çünkü bu çok yeni bir konsept. Ama benim burada esas düşünmek istediğim şey, yani burada ne radyolojinin ne başka yer, burada hep beraber birlikte biz geleceği şekillendireceğiz. Ve hem bir cerrah hem bir periodontolog, bir diş hekimi veya radyolog bir ekip olarak çalışırsak kesinlikle bu işin kalitesinin daha yüksek olacağını düşünmekteyim. Yani bunun yerini biz birlikte belirleyeceğiz diyebilirim. Ve vaktiniz ve sabrınız için sizlere çok teşekkür ederim. Ve sözü sizlere bırakmak isterim. Ee, Kaan Güzel. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Hakan Hocam. İlk başta güzel sunum için Hakan Hoca'ya çok
Teşekkür ediyorum. Ben bir 10 dakika gecikmeyle gelebildim. Benim de bir Ankara Diş Hekimliği Odası'nda bir konuşmam vardı. O yüzden moderatör olarak ilk başta kendisinden af diliyorum. Estağfurullah. E, Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcıydı. Kıbrıs'ta da dinledim. Kıbrıs'ın üstüne birçok yenilik ve birçok da özellikle konseptle ilgili olarak eklemeleri olmuş Sayın hocamız. E, Ben hemen soru cevap kısmına bakmak istiyorum. Herhangi bir sorumuz var mı? Bir tane sorumuz var Hakan hocamıza. Şöyle diyor. Hocam dinamik sistemlerden bahsederken kayıtların üzerinde çene kırığı olduğu zamanlarda hiçbir önemi kalmayacaktır dediniz sanırım. Ben sebebini kaçırdım. Acaba tekrar edebilir misiniz diyor. Hı hı. Tabii ki hocam, izninizle hemen paylaşmak isterim. Şimdi burada dinamik sistemlerin yapısını bir tekrar düşünecek olursak, şimdi biz hastanın suratını görüyoruz ancak kemiğini göremiyoruz. Ve hastanın yüzünün optik taramayla alınan verisinin içerisine hastanın balkon görüntüsüyle kemik görüntüsünü görmüş bulunmaktayız. Ve üzerindeki locator dediğimiz noktalar sayesinde sistem bize yüzüne bakarak kemiğin nerede olduğunu gösteriyor. Ama bu kemiğin bir fraktürü önceden planlanmamış bir şey. Dolayısıyla bu fraktürün simüle edilmesinin hiçbir anlamı, hiçbir şekilde mümkünatı bulunmamaktadır diyebilirim. Bu kapsamda bir kırık olduğu zaman tabii ki de yapılacak şey, evet, B planına geçiyoruz. Lip sistemi kapatıp gerçekten o kırığa müdahale etmemiz gerekir. Çünkü o kırığın aynısının bir sistem tarafından bize gösterilmesi günümüz teknolojisiyle pek mümkün gözükmüyor. Teşekkür ederim hocam. Bu arada sayın katılımcılarımıza hatırlatayım. Eğer parmak kaldırırlarsa direkt olarak sözü kendilerine verebiliriz. Başka sorumuz var mı? Hemen hocamıza bakıyorum. Şu an için başka soru gözükmüyor hocam. Ha, bir hocamız kaldırdı galiba parmağı, hemen bakıyorum ama ancak yok. Herhangi bir parmak kalkmamış. Ben bir soru sorayım özellikle. Bu MR'dan birazcık bahsetti hocamız. Onunla ilgili olarak hani biraz daha açarsak MR'ın cerrahi stentlerdeki kullanımı nasıl oluyor ya da hani bununla ilgili bir şeyler var mı? Hocam, açıkçası o konu bende de biraz eksik. Yani en doğru bilgiyi sizden alacağımı düşünüyorum. Ama yani MR ile ilgili benim gördüğüm kadarıyla retrospektif olarak bunu yapmak çok zor. Yani doğru sekansta ve doğru şekilde bir görüntüleme alınması lazım. Ama tabii günümüzde ülkemizde MR sayısı çok olsa da 7/24 çalıştığı için hani ben rehber plak yapmak için MR çektireceğim konusu pek karşılık bulamadığından genelde hani yani şu an kısıtlı kalmasının sebebi bu tarz şeyler olabilir ama bu konuda hocam siz çok daha doğru bilgileri vereceksiniz de. Çünkü MR ayrı bir derya deniz. Yani şöyle MR'da tabii cerrahi stent olarak yapılan çalışmalar var. Deviyasyon aşağı yukarı CBCT ile aynı oranda. E, tabii yumuşak doku görüntüleme birazcık yani CBCT'de sıkıntılı. Her ne kadar bu radyo opak materyalleri kullanılarak yapabilsek bile çeşitli sekanslarda MR'da görüntüleme daha iyi rezolüsyon açısından. Bununla ilgili olarak birkaç tane sekans yenilerde özellikle son 2 yılda çıkan ve bir de 5 yıl önce çıkan Black Bone sekansı adı verilen bir sekans var. Burada tamamen kemiği terse çevirip siyah bir şekilde aynı kombin tomografide gördüğümüz gibi bir rekonstrüksiyon modeli mevcut. Yenilerde çıkmış krani sekansı adı verdiğimiz bir sekansta da gene siniri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii Hakan hocamızın dediği gibi yani cerrahi stent için şu an için ekonomik değil. Tabii ki MR'a ulaşımımız az olduğundan dolayı bunların kullanımı şu an için rutinde değil. Sinan hocam bir soru sormuş. Hemen onu ileteyim. Leibniz cerrahi galp planlamada yumuşak doku görüntüleme için ne düşünüyorsunuz demiş. E, Yani şöyle de eklemiş. Yani yumuşak doku çok farklı yönde hareket edebiliyor. Bunu nasıl fikse edilmesini önerirsiniz demiş. Hı hı. İşte hocam burada biraz işte konu şeye geliyor. Hani total dişsiz bir hastadan bahsediyorsak bunun optik taramayla yani ağız içi tarayıcıyla görüntüsünün çok doğru kaydedilmesi mümkün olmuyor. Çünkü bu ağız içi tarayıcıların doğru bir şekilde kaydını yapabilmesi için sert doku olarak bazı referans noktalarının olması lazım ki boyutsal stabilitesi olsun.
Bunda genelde şöyle bir yol izlenebilir gibi düşünmüştüm ben o zaman. Ama tabii ki de bu hani her türlü öneriye açığım. Sadece benim aklıma gelmişti diyebilirim. Ağız içerisini normal ölçüsünü alarak bir alçı modelde taratmak optik taramaya göre daha iyi oluyor ve onun üzerine implantın vertikal yani rehberin vertikal olarak gömülmesini önlemek için de mini implant ve vida destekli olarak bu protez tasarlanırsa yani bu rehber tasarlanırsa sanki en ideal çözüm bu gibi gelmişti bana o zaman. Ama tabii bu teknolojiler çok gelişiyor ve tabii pratiği olan kişilerin çok farklı önerileri olabilir. Bu kapsamda hani ben olsam öyle yapardım ama sonuçlarından da garanti veremem. Tabii Sinan Hocam dediği gibi yumuşak doku gerçekten çok farklı yöne bir hareket edebiliyor. Özellikle uzun süre dişsiz olan hastalarda, labil kreatlerde bunu çok standartize edebilmek aslında çok mümkün değil. Tabii ki hani guide sistemlerinde bunu sabitleyebilecek şekilde dizayn edilebilmesi mümkün. Ama da bu da invazif işleme yani yanında getiriyor. Bu gerçekten bir cerrahi gaz sistemlerinin bir limitasyonu açıkçası. Onu söylemek gerekmekte. E, Bunun haricinde başka sorumuz veya katkı sağlayacak hocamız var mı diye bakıyorum. Evet, zannedersem başka bir sorumuz yok. Ben yeniden Hakan Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. E, Güzel bir konuyu çok detaylı bir şekilde özetledi. İkinci webinarimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Sayın hocalarım, değerli üyelerimiz. E, Hocamın dediği gibi Şubat ayında olacak genç oratı Nisan'a aldık. Ağız Kanserleri Kongresi'ne Ekim'e ötelediğimiz için yeni 25-29'unda genç orata bütün genç meslektaşlarımızı, uzmanlık öğrencilerimizi bekliyoruz diyerek bugünkü webinarı kapatmak istiyorum. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.